Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni alınan orkide bakımı nasıl olması gerekiyor ve orkide alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlarla ilgili sizlere birkaç püf noktadan bahsedeceğim. Bu orkideyi ben yeni aldım. Aslında orkide alacaksanız şu anda tam da zamanı, çünkü dün 14 Şubat Sevgililer Günü olduğu için marketlerde çok güzel canlı orkideler geldi. Şimdi sizlere almış olduğum orkideyi göstermek istiyorum. Bana bununla ilgili çok fazla soru geldi daha önce de. Yeni orkide bakımının nasıl olması gerektiği ile ilgili. Bunun bakımının nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğim. Bakın orkidemi görüyorsunuz. Gayet güzel. Daha yeni aldım. Poşetinden bile çıkarmadım. Sizlere bütün detaylarıyla gösterebilmek için. Yeni bir orkide aldıysanız yapmanız gereken ilk işlem, İlk olarak üzerindeki poşeti hemen çıkarmak. Bu poşet aslında orkideyi koruma amaçlı bu şekilde koyuluyor. Yapraklarına ve tomurcuklarına zarar gelmesin diye. Fakat evimize geldikten sonra bu poşeti çıkarmamız gerekiyor. Orkidemizin rahat bir şekilde nefes almasını ve gelişmesini engelleyecektir. Çünkü kenarlardan da zaten değiyor. Bunun için şöyle çiçeklerime zarar gelmeyecek şekilde şu kenardan hemen poşetimi bakın çıkarıyorum. Poşeti çıkardığımız zaman orkidelerimiz daha rahat, yaprak ve dalları daha rahat gelişecektir. Evet, poşetinden çıkardım. Bakın içinde yaprakları çok sıkışmıştı ve şimdi daha güzel açılmaya başladı. Yeni bir orkide alacağınız zaman dikkat etmeniz gereken en önemli şey kökleridir. Yani kesinlikle orkidenin çiçeklerine bakıp güzel diye almayın. Çünkü eve geldikten sonra kısa bir süre sonra orkideniz çiçeklerini dökebilir. Bunun ise nedeni köklerinin çürük olmasından kaynaklanabilir. Bakın ben orkidemi seçerken özellikle dikkat ettiğim nokta kökleri oldu. Köklerini görüyorsunuz. Bakın gayet sağlıklı. Bakın gayet güzel. Çok fazla sağlıklı kökü var. Ve buna dikkat ederek aldım. Çünkü orkidemizin üzerinde çok fazla çiçek olmasa bile zaten kökleri sağlıklıysa güzel bir bakım ile zamanla bize çiçek ve dal tekrardan verecektir. İkincisi ise yaprakları. Bakın orkidemin yapraklarını göstermek istiyorum. Gayet sağlıklı. Bu şekilde yaprakları. Alacağınız orkidenin yapraklarının sağlıklı olduğuna, üzerinde herhangi bir hastalık olup olmadığına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer orkidenin üzerinde beyaz beyaz böyle pamuk gibi lekeler varsa kesinlikle almayın. Bu orkidede unlu bit hastalığın olduğunu gösterir. Unlu bit hastalığı da orkidenizin hemen çiçeklerinin çürümesine, içerisindeki suyu emerek yapraklarının zaman ile büzüşmesine sebep olur ve diğer çiçeklerinize de bulaştırır. Yani şu alttaki yaprakların sarı olması çok da önemli değil. Çünkü bunlar ilk çıkan yapraklar ve bunlar artık yaşlı yapraklar olduğu için zaten zamanla kendisini bırakacaktır. Kökler sağlıklı olduktan sonra yeni yapraklar da verecektir. Ama bir hastalık varsa orkideniz maalesef güzel bir şekilde gelişimini sağlamaz. Üçüncü dikkat etmemiz gereken nokta ise orkidenizin üzerinde bol bol tomurcuk olması. Eğer seçeceğiniz orkidenin bütün tomurcukları çiçeğe dönmüş ise bu orkideyi almamanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü orkidenizin çiçekleri uzun süre önce açtığı için bu da eve geldikten kısa bir süre sonra orkidenizin çiçeklerinde dökülme olabiliyor. Sonra neden döküldü diye üzülür. Çünkü uzun süre, muhtemelen 2 ay 3 ay önce açılan çiçekler eve gelince dökülmüş oluyor. O yüzden bakın size özellikle göstermek istiyorum. Ben seçerken tabii ki açan çiçekleri var. Fakat bakın burada görüyorsunuz tomurcuk halinde gayet güzel dalları var. Bakın şurada da aynı şekilde. Bunlar zaten iyi bir bakım ile tekrardan bu tomurcuklar bize çiçeğe dönüşecektir. Bakın şurada da göstermek istiyorum. Görüyorsunuz. Küçük küçük tomurcuklar var. Bunlar zaten çiçek verecektir. Eğer şu anda size bir orkide hediye geldiyse, yeni bir orkide aldıysanız şimdi dikkat etmeniz gereken önemli püf noktalar var. Orkidenizin yapraklarını limon ile silmeniz. Bunu nasıl yapacağız? Bir pamuk, bu şekilde bir pamuğa limon sıkacağız. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi limonu sıktım ve şimdi orkidemin yapraklarını bakın şu şekilde güzel bir şekilde siliyorum. Çünkü orkidenin yaprakları bizim için önemli ve limonun da biliyorsunuz ki dezenfekte etme özelliği olduğu için bu şekilde
Bakın orkidenin görüyorsunuz yapraklarını bu şekilde siliyoruz. Bu orkidenizin üzerinde bir böceklenme, bir hastalık varsa onların önlenmesine yardımcı olacaktır. Ve sağlıklı orkidelerimizin de yanına koyarken rahat bir şekilde koyabiliriz. Evet, yapraklarını bakın güzel bir şekilde sildim, dezenfekte ettim. Artık rahat bir şekilde yapraklarımın temiz olduğundan eminim. Şimdi ise yine aynı şekilde zarar vermeden sadece hafif bir şekilde bakın şuralara, dallarında herhangi bir mikrop hastalık var mı diye. Şimdi ise en önemli noktalardan bir tanesi, yeni aldığınız orkidenin suya ihtiyacının olup olmadığını nasıl anlarız? Çünkü orkidemize çok az su verirsek orkidemizin yaprakları sararır ve çiçek döker. Yine çok fazla sulama da yaparsak orkideler yine çok fazla suyu sevmedikleri için çiçeklerini, tomurcuklarını döküp kökleri çürüyebiliyor. Bu durumda dikkat etmemiz gereken, her zaman bütün videolarımda söylediğim gibi tekrar etmek istiyorum. Orkidenizin suya ihtiyacının olduğunu anlamak çok kolay. Yapmanız gereken tek işlem bakın köklerine bakmak. Şu anda köklerine baktığınız zaman bakın görüyorsunuz kökleri gri şeklinde. Yani köklerin gri olması demek orkidenizi sulamanız gerekiyor. Eğer kökleri yeşil ise suya ihtiyacı yoktur. Sulamanıza gerek yoktur. Şimdi orkidemin ilk suyunu nasıl vereceğimi de sizlere göstermek istiyorum. Orkidemi sulamak için gördüğünüz gibi bu şekilde bir tane kabın içerisine su koydum. Ve orkidemi bakın şu şekilde içerisine oturtuyorum. Bu şekilde suladığınız zaman orkideniz ihtiyacı olan suyu alttan almış olacaktır. Orkide sulamada en önemli noktalardan bir tanesi bence daldırma usulüyle sulama. Çünkü daldırma usulüyle suladığınız zaman orkideniz ihtiyacı olan suyu gerektiği kadar alıyor. Fakat burada dikkat etmemiz gereken, sularken çok fazla suyun içerisinde tutmayacağız. Orkidemizin kökleri yeşile dönene kadar, yani yaklaşık olarak 10 dakika orkidemizi bu suyun içerisinde tutacağım. Zaten 10 dakika sonrasında gri olan köklerin yavaş yavaş yeşile döndüğünü siz de göreceksiniz. Bakın hemen hatta yeşile dönmeye, bakın görüyorsunuz hemen yeşile dönmeye başladı bile. Evet, orkide bu şekilde sulanırken size çok önemli bir noktadan bahsetmek istiyorum. Bana en çok gelen sorular arasında yeni orkideyi evinize aldığınız zaman hemen saksı değişiminin yapılıp yapılmayacağını soruyorsunuz. Yeni bir orkide aldığınız zaman hemen saksı değişimi yapmanıza gerek yok. Çünkü zaten orkideyi üretenler onun için uygun bir saksıyı kendileri ayarlamış oluyorlar. Orkidenin kökleri eğer yukarı doğru çıkıyorsa, bakın gördüğünüz gibi eğer bu şekilde hava kökleri çıkıyorsa bu normaldir. Çünkü orkide hava kökleriyle de ihtiyacı olan havayı sağlamış oluyor. Hava köklerini ısrarla saksının içerisine koymanıza gerek yoktur. Ve en önemlisi ise orkidenizin eğer çiçekliyken, tomurcukluyken saksı değişimi yaparsanız, toprak değişimi yaparsanız maalesef ki hemen çiçeklerini döker ve tomurcuklarını döker. O yüzden yeni bir orkide aldığınız zaman hemen saksısını değiştirmeyin. Çiçeğinizin keyfi yerindeyse, çiçekliyse, tomurcukları sağlıklıysa, yaprakları sağlıklıysa, kök çürümesi yoksa saksı değişimi yapmanıza gerek yoktur. Eğer içinde sünger varsa yapmanız gereken tek önemli nokta orkidenizi çok fazla sulamamak. Yani eğer çok fazla su verirseniz orkidenin içerisinde sünger olduğu için fazla sudan dolayı kök çürümesi yapar. O yüzden orkidenize az su vereceksiniz. Yani bu şekilde daldırma usulüyle suladığınız zaman 10 dakika yerine 5 dakika sulayacaksınız ve çok sık sık sulamayacaksınız. Eğer çok sulama yaparsanız orkidelerde hemen kök çürümesi oluyor. Bu da orkidenizin zaten çiçeklerin hemen dökülmesine sebep olabilir. Bunu da belirtmek istedim çünkü bununla ilgili de bana çok fazla soru geldi. Size son olarak şunu da belirtmek istiyorum.
Yeni bir orkide aldığınız zaman hemen diğer çiçeklerinizin yanına koymayın. Sağlıklı orkidelerinizin yanına koymayın. Belirli bir süre gözlemleyin, birkaç gün. Herhangi bir hastalığın olmadığından emin olduktan sonra diğer sağlıklı çiçeklerinizin yanına koyabilirsiniz. Bakın ben size şimdi orkidemin köklerini de göstermek istiyorum. Şu anda suyu aldığı için kökleri yeşile döndü. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Kanalımı beğeniyorsanız eğer kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı, daha yeni bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Ve yorumlar yaparak düşüncelerinizi yazabilirsiniz ve sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.